En sevdiğim fantastik evrenlerden biri olan Harry Potter'dan esinlendiğim bir diorama yapacağım. Reçine yazıcıyla basılmış bu parçaların zımparasını yapıp silikon kalıbını alıp reçine dökümlerini yapacağız. Sandalın üzerinde duracağı gölün parçalarını birleştirip kalan boşluklara dolgu macunu epoksi puti benzeri bir malzemeyle kapatıyorum. Zımparaya ihtiyacı olan yerleri daha net görebilmek için bir kat sprey boya sıkıyorum. Oldukça büyük bir model olduğu için tekrar zımpara atmak yerine ince bir kat reçine döküp her tarafını kapladım ve bir gün boyunca donmasını bekleyeceğim. Reçine donarken diğer modelleri kalıplamaya ve boyamaya hazır hale getirelim. Surface Primer ile modellerin yüzeyini kaplayıp sonuçtan memnun olana kadar tekrar zımparalıyorum. Bazı parçaların kalıbını almayıp sadece 3D print yani 3 boyutlu baskı hallerini kullanacağım. Modelin üzerindeki reçine dondu ve kalıplanmaya hazır. Silikon kalıbın tamamen sertleşip döküme hazır hale gelmesi için bir gün bekliyoruz. Ve kalıp döküme hazır. Kalın döküm epoksi reçine kullanacağız. Yaklaşık 1,5 kilogram epoksi reçinenin içerisine 3 damla mavi epoksi renklendirici ekliyorum. Dökümden sonra üzerinde beliren hava kabarcıkları için pürmüz kullanabiliriz. Benim kullandığım reçine yaklaşık 3 gün içerisinde kalıptan çıkabilecek sertliğe erişmektedir. Şimdi bu küçük parçaların silikon kalıplarını alıp dökümlerini yapalım. Modelin elinde tutacağı lambayı içerisine daha sonra ışık yerleştirebilmek için şeffaf reçine döküyorum. Lambanın içerisinde boşluk bırakabilmek için silikon bir parça hazırladım. Bu sayede içerisine ışık yerleştirmek daha kolay olacak. Sırada bu büyük parçaların kalıplanması var. Bilinen bir teknik olan brush on mold yani fırça ile kalıp alma tekniğini uygulayacağız. Bu sayede modelin tüm detaylarına erişeceğiz ve çok daha az silikon kullanmış olacağız. İnce katlar halinde 3-4 kat silikon uyguluyorum. Brush on kalıplar ince olacağı için kendi başlarına ayakta duramayabilirler. Döküm yaparken sağlam durabilmeleri için dışlarına ceket yapıyoruz.
Ceket yapımını başka bir videoda detaylıca göstereceğim. Kalıplanan modelleri çıkartıp kalıpları ceketlerine yerleştirip lastik ile sabitliyorum. Şimdi poliüretan reçine kullanarak dökümleri yapalım. Yaklaşık yarım saat, 1 saat içerisinde dökümler sertleştiler. Şimdi zımparalarını yapıp parçaları birleştirelim. Bir sonraki videoda tüm parçaları boyayıp ışık bağlantısını yapacağız. Sayfaya abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Instagram hesabım üzerinden de günlük paylaşımlar yapıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.